Sansa'nın kurdunun adı neden Lady? Neden Nymeria değil? Neden Hayalet değil? Neden Yaz değil? Ve neden Sansa'nın kurdu daha ilk kitapta öldürülüyor? Çünkü bana kalırsa Martin burada çok erken bir işaret veriyor. Sansa'nın hikayesi kraliçelikten çok lady'lik, saray rolleri, sahte kimlikler, yanlış aşklar, yanlış güvenler ve en sonunda ölüm ihtimali üzerine kurulmuş olabilir. Üstelik yakın zamanda Martin'in yaptığı açıklama da bu ihtimali daha ciddi almamıza sebep oluyor. Martin, The Hollywood Reporter röportajında Sansa için şöyle diyor. Sansa'yı öldürmeyi planlıyordum ama dizide çok çekici sempatik oldu. Belki yaşamasına izin veririm. Martin Sansa hayranları açısından acı verici bir açıklama yapmış olsa da Sansa'nın kaderi için çok önemli bir şey söylüyor. Sansa'nın kitap sonu hayranlarının sandığı kadar güvenli bir yerde değil. Ve asıl mesele şu. Lady'nin ölümü sadece bir hayvanın ölümü değil. Lady, Sansa'nın ilk kimliğinin ölümü. Daha sonra Alayna Stone geliyor. Yani Sansa'nın ikinci kimlik ölümü. Eğer üçüncü aşama gelirse bu kez olacak olan kurt değil Sansa'nın kendisi olabilir. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu tarz kitap temelli ayrıntılı analizlerin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Özellikle yorumlar benim için çok değerli çünkü bazen sizin bıraktığınız bir ayrıntı sonraki videonun ana fikrine dönüşebilir. Dahası algoritmayı hareketlendirmemiz gerekir. Katıl butonundan kanala destek olan herkese de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi başlayalım. İlk önce şunu netleştirelim. Stark çocuklarının ulu kurtları basit evcil hayvanlar değil. Her biri sahibinin iç dünyasını, kaderini ve hikayesinin yönünü yansıtıyor. Bunu zaten ilk kitaptan itibaren görüyoruz. Kurt yavrular annesiz bulunuyor. Ned Stark'ın çocukların sayısıyla hatta cinsiyetleriyle birebir örtüşüyor. Her çocuğa bir kurt düşüyor. Hatta Jon dışarıda bırakılmış göğe görünen ayrı bir albino yavru buluyor. Yani daha ilk sahneden Martin bize bunlar tesadüf değil diyor. Sansa'nın kendi bölümünde bu bağlantı doğrudan söyleniyor. Sansa Arya konuşurken şu cümleyi hatırlıyor. Bir hayvan sahibine çeker. Benzer bir tespiti Ned'in Lady'yi öldürme sahnesinde de görüyoruz. Bu cümle basit bir gözlem değil. Martin burada okuyucuya anahtarı veriyor. Eğer bir hayvan sahibine çekiyorsa Nymeria Arya'yı, Hayalet Jon'u, Yaz Bran'ı, Shaggy Dog Rickon'u, Boz Rüzgar Rob'u ve Lady de Sansa'yı anlatıyor demektir. Daha önemlisi onların geleceği ile ilgili foreshadowing veriyor. Nymeria, Arya'nın bastırılmayan vahşiliğini, özgürlük arzusunu ve bir gün büyük bir sürüyle bağ kuracağını anlatır. Hayalet, Jon'un yalnızlığını, sessizliğini, ölüm ve dönüş temasını taşır. Yaz, Bran'ın Yaz'la, Düş'le, Yeşil Görenlik'te ve kaybedilen çocuklukta ilişkisini gösterir. Shaggy Dog, Rickon'un kontrolsüz, vahşi, unutulmuş ve belki de okuyucuyu boşa düşürecek hikayesinin adıdır. Peki Lady Sansa'yı nasıl anlatıyor? Sansa'nın kurdu ilk başta son derece zarif, sakin, uslu ve neredeyse saray terbiyesine uygun bir hayvan gibi sunulur. Sansa onu sofradan beslerken Lady'nin hareketleri için şu ifade kullanılır. Lady eti elinden bir kraliçe kadar zarifçe aldı. Burada çok ince bir ironi var. Lady bir ulu kurt. Kuzeyin, vahşiliğin, eski kanın ve Stark doğasının simgesi ama Sansa'nın yanında kraliçe kadar zarif davranıyor. Yani Lady hem kurttur hem de Sansa'nın görmek istediği dünya gibi ehlileştirilmiştir. Sansa zaten onu savunurken şöyle diyor. Bu köpek değil, ulu kurt. Bu cümle çok önemli çünkü Sansa'nın kendisi de biraz böyledir. Dışarıdan güneye, saraya, prenslere, şarkılara, güzel elbiselere, limonlu keklere yakın görünür ama kan olarak Stark'tır. Yani o da köpek değildir, kurttur. Fakat sorun şu. Sansa bunu kendi içinde tam olarak kabul edemez. O kurt olmak istemez. O iyi bir lady olmak ister ve işte Lady ismi burada devreye giriyor. Bence Sansa hayranlarının Sansa teorilerini yaptıkları en büyük hatalardan biri şu. Sansa'nın hikayesindeki bütün soyluluk işaretlerini doğrudan kraliçeliğe bağlamak. Bilhassa yıllar önce bunu In Deep Geek ile Twitter'da da tartışmıştım. Çünkü o da Lady unvanı sanki Sansa'nın kraliçeliği işaret ediyormuş gibi yorumlamıştı ama ona göre burada çok temel bir ayrım var. Lady ismi kraliçe ismi değil. Lady bir soyluluk unvanıdır. Küçük bir lordun 13. kızı bile olsanız size Lady denebilir.
Bu unvan evlilikle, hanedanla, nezaketle, kadınlık rolüyle, sosyal beklentiyle ve saray düzeniyle ilgilidir. Bütün bunları ve beklentileri temsil eder. Bu sebeple Arya ilk kitaptan itibaren ben Lady değilim diyerek bu beklentilere direndiğini, uymadığını belirtir. Arya'nın kurdesi Nymere'dir. Nymere kimdir? Halkını gemilerle taşıyan, yeni bir yurt kuran, Dorne tarihinde kurucu ve savaşçı bir kraliçe figürü. Yani eğer Ulu Kurtlar isimleri geleceğe işaret ediyorsa, kraliçe enerjisi Sansa'da değil Arya'da duruyor. Sansa'nın kurdesi Lady. Peki bu bize ne söylüyor? Bize şunu söylüyor. Sansa'nın hikayesi taştan çok lady'lik rolüyle ilgili. Güzel davranmak, uygun konuşmak, doğru evlilik yapmak, hanedanlar arasında piyon olmak, bir erkeğin planında değerli bir gelin haline gelmek, bir kalenin lady'si olmak, bir soyun miras kapısı olmak. Sansa'nın kitaplarla sürekli evlilik, miras ve soyadı üzerinde kullanılması da bunu oyuyor. Joffrey ile nişanlanıyor. Tyrion ile evlendiriliyor. Tyrell planının içine çekiliyor. Littlefinger onu Arya Stone yapıyor. Varys Harry planı devreye giriyor. Tabi bu sonuncusu sözüm ona devreye giriyor. Bana göre Petri Sansa'yı istediği gibi yönlendirmek için bu evlilik vaadini kullanıyor. Çünkü Littlefinger'ın Sansa'yı gerçekten kendisinden başkasına bırakmak istediğini düşünmüyorum. O kız da hem Catelyn'i görüyor hem de kendi oyunun en değerli taşını. Yani Sansa'nın hikayesi kraliçe olacak kızdan çok adı Lady olan kurdun sahibi olarak lady'lik maskeler arasında kaybolan kız hikayesi gibi duruyor. Ve işin en acı tarafı şu. Lady ne kadar uslu olursa olsun ölür. Nymere'ye kaçar ve hayatta kalır. Hayret sessizdir ama hayatta kalır. Yaz Bran'la büyülü bağ kurar ve yaşama direnir. Şekidok vahşileşir ama yaşar. Lady ise suçsuz olduğu halde öldürülür. Bu Sansa'nın hikayesinin ilk büyük işareti. Deri olayını biliyorsunuz. Arya Mycah ile oynarken Joffrey gelir. Joffrey zorbalık yapar. Arya onu durdurmaya çalışır. Bu sefer Joffrey Arya'ya saldırır. Nymeria Arya'yı korumak için Joffrey'i ısırır ve kaçar. Sonra Sansa'dan Arya ve Joffrey arasında olanlara şahitlik etmesi istenir. Sansa ise doğruyu söylemez. Görmedim, bilmiyorum, hatırlamıyorum diyerek gerçeği ortada bırakır. Bu da durumu Joffrey'in lehine çevirir. Sonra Cersei intikam ister. Nymeria bulunamadığı için Lady öldürülür. Burada Martin çok acımasız bir denklem kuruyor. Nymeria suçlu değildir, Arya'yı korur. Lady suçlu değildir, olay yerinde bile yoktur. Ama Sansa doğru söylemez. Hatırlamıyorum da. Arya'nın sözü yalnız kalır. Joffrey'nin yalanı güç kazanır ve sonunda bedeli Lady öder. Yani Lady Sansa'nın yalanlarının kurbanıdır. Bu yüzden Lady'nin ölümü Sansa'nın hayatındaki ilk büyük sembolik bedeldir. Martin burada bize şunu gösterir. Sansa bir yalan söylediğinde o yalanın bedeli önce kendisine değil, onun çevresindeki, hatta bazen onu koruyan şeye kesilir. İlk kitapta bu bedel neydi dedi. İleride Sansa yeniden yanlış bir şeye güvenir, yeniden gerçeği saklar ya da yeniden kendine güzel bir yalan söylerse bu kez bedel çok daha büyük olabilir. Peki bu olay tam olarak ne demek? Bu Sansa'nın bütün ilk kitap yanılgısının çöküşü demek. Sansa iyi davranırsa, kurallara uyarsa, güzel konuşursa, prensi memnun ederse, kraliçeye yakın durursa dünyanın onu ödüllendireceğini sanır ama Lady'nin ölümü bize bunun da yalan olduğunu gösterir. Çünkü burada cezalandırılan şey Nymerea'nın suçu değildir. Burada cezalandırılan şey Sansa'nın yalanıdır. Joffrey ve Arya meselesini Sansa hatırlamıyor diyerek gerçeği saklamıştı. Bu cümle Sansa'nın en temel kusurunu açığa çıkarır. Sansa sadece başkalarına yalan söylemez, en çok kendisine yalan söyler. Görmek istemediği şeyi görmemiş gibi yapar. İnanmak istediği şeyi gerçekliğin yerine koyar. Bu yüzden Lady'nin ölümü sadece yanlış kulun cezalandırılması değildir. Daha doğrudan söylemek gerekirse Lady Sansa'nın yalanlı kurbanıdır. Elbette Sansa doğru söyleseydi Lady kesin yaşardı diyemeyiz. Martin de bu soruya kesin bir cevap vermez belki de. Çünkü Robert düşünce adamı değildir. Cersei'yi memnun etmek isteyebilir. Evliliğin huzuru için yine kötü bir karar verebilir. Ama mesele zaten burada. Sansa'nın yalanı Lady'nin kesin ölüm sebebi olmasa bile Lady'nin yaşama ihtimalini ortadan kaldıran en büyük darbelerden biridir. Bu yüzden Lady'nin ölümü sadece Sansa'nın kurdu öldü değildir. Lady Sansa'nın güzel yalanın ilk kurbanıdır. Yalanlar zaten Sansa'nın hikayesinin oldukça önemli bir yer tutar. Çünkü onu ilk tanıdığımız sahne bile çok minik. Hepimizin söyleyebileceği basit ve önemsiz bir yalanla açılır.
Daha sonra yalan seviyesi deri olayında büyümeye başlar ve ilerleyen sayfalarda o yalan Sansa'nın yeni gerçeğine dönüşerek alışkanlık haline gelir. Maalesef en büyük yalanı da kendisine söyler. Hem de sık sık. Şimdi burada çok önemli bir bağlantıya gelelim. İlk kitabın 2. Jon bölümünde hem Jon hem Arya aynı anda sakın Sansa'ya söyleme diyerek bir an paylaşırlar. Buradaki bağlam Arya'nın kılıcı Sansa'dan gizlemesidir. Çünkü Sansa bunu öğrenirse gidip Arya'yı ispiyonlayacaktır. Demek ki Sansa'nın sır saklayamaması ya da yanlış kişiye konuşması Arya ve Jon arasında bilinen bir şey. Geçmişte yapmış olacak ki ikisi ona güvenmiyor. Bu sahne ilk başta sevimli bir kardeş anı gibi görünebilir ama daha sonra Arya Braavos'a yani çok daha alakasız gibi görünen bir yerde Jon ile paylaştığı bu eski sözü hatırlar. Bu sadece kardeşler arasında eski bir şaka değil. Özellikle Arya'nın Braavos gibi kimliklerin parçalandığı, isimlerin silindiği, yüzlerin değiştiği bir yerde bunu hatırlaması çok önemli. Çünkü Martin böyle şeyleri boşuna koymaz. Winterfell'deki ilk karakter etkileşimleri, ilerideki büyük çatışmaların hazırlığı gibi çalışır. Jon ve Catelyn arasındaki ilk gerilim, Jon'un ileride Catelyn ile ilişkili ilk savaşın ayak sesleridir. Sansa ve Arya arasındaki ilk çatışmalarda ileride yeniden açılacak bir yere dönüşecektir. Zaten Martin'in kendisi de Arya ve Sansa arasında çözülmesi gereken derin meseleler olduğunu söylemiştir. 2000 yılındaki Captors and Coats'ın imza etkinliği aktarımında Martin, Arya'nın ilk yaratılan karakterlerden biri olduğunu, Sansa'nın ise ona tam zıt bir karakter olarak ortaya çıktığını söyler. Sebebi de şudur: Stark ailesindeki çok fazla kişi iyi geçiniyordur ve Martin'e göre aileler böyle değildir. Bu yüzden Sansa yaratılır ve aktarımın sonunda Martin, Arya ile Sansa'nın çözmeleri gereken derin meseleler olduğunu söyler. Bu çok önemli çünkü Arya-Sansa çatışması basit bir kardeş kavgası değil. Martin'in bilinçli kurduğu bir fay hattı ve bu fay hattı hala kapanmış değil. O yüzden Arya'nın Braavos'ta Sansa'yı söylemesinin hatırlaması da tesadüf değil. Bu sözü hatırlaması demek, Arya'nın zihninde Sansa'nın hala sır tutacak kişi değil, sır verilmemesi gereken kişi olarak durması demek. Bu sadece geçmiş kırgınlığı değil, bu geleceğe dair bir işaret. Eğer ileride Jon'un kimliği, Stark mirası, kuzeyin geleceği veya aileyi ilgilendiren büyük bir sır devreye girerse Arya'nın Sansa'ya güvenip güvenmeyeceği meselesi yeniden açılabilir. İlk kitapta Sansa'nın yanı Neri'ye dönüştü. Neri planlarını Cersei'ye anlatması, Neri idama götüren basamak taşlarından biriydi. Dontos Tyrell ile yapacağı evliliği anlatması bu sırrın Littlefinger'a gitmesine yol açtı. Bu evlilik engellendi, Sansa Lannister evine mahkum oldu ve daha sonra Littlefinger'ın ellerine düştü. Sansa sadece yalan söylemez, ayrıca sırları saklayamaz ve bu sırlar hep bedel olarak ona ya da ailesine döner. Gelecekte Sansa'nın yeni bir yalanı, yanlış güven ya da yanlış kişiye taşıdığı bir sır çok daha büyük bir bedel doğurabilir. Burada Sansa'yı düz şekilde hain veya kötü diye okumak bence çok yanlış olur çünkü Sansa bunları yaparken kötülük olsun diye yapmıyor. Hasetle, bilinçli kötülükle, ailesini yok etmek için isteyerek hareket etmiyor. Sansa'nın stratejisi daha çok psikolojik bir yerden geliyor. Onun asıl sorunu şu: rol ile gerçek arasındaki sınırı karıştırıyor. İlk kitapta prenses gibi davranırsam prenses gibi sevdiğimi sanıyor. Joffrey yakışıklı bir prens gibi göründüğü için onun gerçekten şarkılardaki prenslerden biri olduğuna inanmak istiyor. Cersei kraliçe olduğu için onun sözlerine gerçek bir asalet arıyor. Tyrell'ler ona güzel bir evlilik hayali sunduğunda o hayalin gerçekten kurtuluş olabileceğini düşünüyor. Sonra Petyr Baelish geliyor. Sansa onu bazen tehlikeli Littlefinger olarak görüyor ama bazen de kendisi koruyan Petyr olarak ayırmaya çalışıyor. Yani Sansa insanların taktığı maskeleri ve oynadığı rolleri birbirinden ayırmakta biraz zorlanıyor. Ama işin daha tehlikeli tarafı şu: bir süre sonra bu rol meselesi sadece çevresindeki insanlarla sınırlı kalmıyor. Sansa'nın kendi kimliğine de bulaşıyor. Ve burada Alayna Stone kimliği devreye giriyor. Eğer dikkat ettiyseniz yazar bir süre sonra kitap Povlan'ı doğrudan karakter ismini değil de farklı kimliklerle yazmaya başlıyor. İşte çirkin küçük kız ya da konumuz gereği Alayna. Martin 4. kitaptaki bölüm başlıklarını karakterlerin kendilerini nasıl gördüklerini bir gönderme olduğunu belirtti. Özellikle de Sansa için. İlk kitabın sonundan beri kimlik değiştirip duran Arya olduğu için Sansa vurgusu çok dikkat çeken bir durum. Başka bir alıntıda Sansa ve Sandor buluşacak mı sorusuna da neden ki? Taz öldü. Sansa da ölmüş olabilir. Sadece Alayna Stone kaldı diye cevap vermiştir.
Peki ama bu açıklamalar neden önemli? Şimdi Petri ona yeni bir kimlik veriyor. Sansa artık Sansa değil. Petri Barish'in gayrimeşru kızı Alayna Stone'dur. İlk bakışta bu sadece saklanmak için kullanılan bir kimlik gibi duruyor ama Martin bunu bu kadar basit yazmıyor. Çünkü Sansa bu kimliği yalnızca dış dünyaya karşı kullanmıyor. Zamanla kendi zihninde de bu kimliğe yer açmaya başlıyor. Çok önemli bir cümle var. Daha Sansa Stark çıkmıştı ama aşağı inen Alayna Stone'du. Bu cümle neredeyse bir ölüm ilanı gibi. Çünkü burada sadece isim değişmiyor. Dağa çıkan kişiyle aşağı inen kişi aynı değil. Sansa'nın zihninde bile bir geçiş var. Sanki Sansa yukarıda kalıyor, aşağıya Alayna iniyor. Bir başka yerde Sansa şöyle düşünüyor. O gün geride kalmıştı. Sansa da öyle. Bu çok sert bir cümle. Martin bunda sadece Sansa rol yapıyor demiyor. Daha derin bir şey söylüyor. Sansa kendi zihninde Sansa'yı geride bırakmaya başlıyor. İşte bu yüzden Alayna meselesi tehlikeli. Arya da farklı isimler kullanıyor. Arya oluyor, Basil oluyor, Nan oluyor, kanalların kedisi oluyor. Bravos'ta yüzler isimler maskeler dünyasını görüyor ama Arya'nın Nymeris'i var. Jon'un ona verdiği kılıç var. Ailesini hatırlatan öfke var. Yani Arya maske takıyor ama maskenin maske olduğunu biliyor. Sansa ise maske takıyor ve maskeye inanmaya başlıyor. Bu filmlerde veya dizilerde gördüğümüz gizli ajan hikayelerine benziyor. Bir kişi gizli görev için başka bir kimliğe gider. Başka rol yaptığını bilir ama yeterince uzun süre o kimliği içinde kalırsa bir noktadan sonra eski benliğiyle yeni rolü birbirine karışmaya başlar. Oyuncularda da benzer bir şey anlatılır ya. Bir karakterin içine o kadar girer ki çekim bittikten sonra bile karakterin etkisinden çıkmakta zorlanır. Sansa'nın Alayna oluşu da bana göre böyle bir psikolojik erozyon. Ve bu sadece bizim çıkardığımız bir şey değil. Martin'in Sansa'yı yazma biçimi zaten güvenilmez hafıza, yanlış hatıra ve kendine söylenen yalanlar üzerine kurulmuş durumda. Bunun en meşhur örneği Sandor Clegane ile yaşanan olmayan öpücük meselesi. Karasu Savaşı gecesinde Sandor Sansa'nın odasına gelir. Kan, ateş ve korku içindedir. Sansa'dan bir şarkı ister, Sansa şarkı söyler ama o sırada Sansa Sandor tarafından öpülmez. Bunu kitabın kendisinde açıkça görüyoruz zaten. Karasu Savaşı sahnesini dönerseniz göreceksiniz ki burada öpücük falan yok. Sansa Sandor'un kendisini öpeceğini sanıyor ama hiçbir şey olmuyor. Fakat daha sonra Sansa bu sahneyi farklı hatırlamaya başlıyor. 3. kitapta Tyrion kızıyla konuşurken aklına şu geçiyor. Beni öptü. Beni öldürmekle tehdit etti ve ona bir şarkı söyletti. Şimdi burada Sansa artık olmayan bir şey olmuş gibi hatırlıyor. 4. kitapta bu yanlış hatıra daha da güçleniyor. Robert Arryn onu öptüğünde Sansa yine Sandor'u hatırlıyor. O zalim ağzı kendi ağzına bastırdığında nasıl hissettirdiğini hala hatırlayabiliyordu. Dikkat edin, bu artık sadece beni öptü demek değil. Sansa olmayan bir öpücüğün fiziksel hissini bile hatırlıyor. Yani yanlış hatıra artık zihninde duygusal bir gerçekliğe dönüşmüş. Martin'e bu konuda soru sorulduğunda verdiği cevap çok önemli. Aslında her tutarsızlık hata değildir. Bazıları oldukça bilinçlidir. Bunu güvenilmez anlatıcı başlığı altına okuyun ve anlamı üzere düşünmekte özgür olun. Başka bir aktarımda ise Martin bu yanlış hatıranın ileride anlam kazanacağını daha açık söyler. A Storm of Swords'ta ve sonraki ciltlerde Sansa'nın Taz'ının odasına geldiği gece onu öptüğünü hatırladığını göreceksiniz. Ama sana bakarsınız bunu hiç yapmaz. Bu eninde sonunda bir anlam taşıyacak. Bu açıklama bizim için çok önemli çünkü Martin açıkça diyor ki bu bir hata değil, bu bir tutarsızlık değil, bu Sansa'nın güvenilmez hafızası ve ileride bir anlam taşıyacak. O zaman şunu sormamız gerekiyor. Sansa neden olmayan bir öpücüğü hatırlıyor? Bence bunun cevabı Sansa'nın bütün psikolojisinde yatıyor. Sansa gerçekliği olduğu gibi taşımakta zorlanıyor. Korkunç, çirkin, utanç verici veya dayanılmaz olan şeyleri zihninde başka biçime sokuyor. Joffrey'nin gerçek yüzünü görmek istemiyor. Cersei'nin onu kullandığını görmek istemiyor. Peter'in onun için hem koruyucu hem yırtıcı bir adam olduğunu tam kabul etmek istemiyor. Sandor sahnesinde aynı şey yapıyor. Korku, tehdit, şarkı, kan, merhamet bir karmaşık bir çekim hissini zihninde daha tanıdık bir kalıba sokuyor. O kalıp da öpücük. Yani Sansa'nın zihni yaşadığı şeyi yeniden yazıyor. Bu noktada Alayna kimlik çok daha tehlikeli hale geliyor. Çünkü Sansa yalnızca geçmişi yanlış hatırlayan biri değil. Sansa kendisine söylenen yeni hikayelere de inanma eğilimi taşıyan biri. Önce Joffrey için kendine bir hikaye anlattı. Sonra Saray için anlattı. Sonra Tyrell için anlattı. Sonra Petyr için anlattı. Şimdi de Alayna Stone için anlatıyor. İşte bu yüzden Alayna yalnızca saklanma adı değil. Alayna Sansa'nın kendi kendine anlattığı yeni öykü.
Ve Martin'in Sansa için kurduğu tehlike tam burada başlıyor. Eğer Sansa yeterince uzun süre Alayna gibi yaşarsa bir noktadan sonra Sansa Stark olarak düşünmeyi bırakabilir. Rol gerçeğin yerini alabilir. Yalan hatıraya dönüşebilir, hatıra kimliğe dönüşebilir. Lady öldüğünde Sansa'nın Stark kimliği ilk büyük darbeyi aldı. Çünkü Ulu Kurtlar Stark çocukların yalnızca hayvanlara değil, işlerindeki Starklığın, sezginin, koruma içgüdüsünün ve kuzeye bağının dışa vurumlarıdır. Bu konuda Saul Spock Martin'e çok ilginç bir aktarım var. Archer'ın 2001 buluşmasında bir hayran, Lady ölmüşken Sansa'nın hala hayatta olmasına rağmen Sansa artık pek de Stark sayılmaz anlamında bir yorum yaptığını anlatıyor. Aktarıma göre Martin bunun üzerine geriye yaslanıp gülümsüyor ve çok isabetli bir gözlem anlamına gelen bir tepki veriyor. Bu resmi ve birebir bir Martin alıntısı değil, bir hayran raporu, o yüzden dikkatli kullanmak gerekir ama yine de TSM arşivine yer alması önemli çünkü metinden çıkardığınız şeyi destekliyor. Lady'nin yokluğu Sansa'nın Stark kimliğinde bir eksilme yaratıyor. Aile Nymeera'dan uzakta ama Nymeera hayatta demiştik. Jon bir süre hayaletten ayrı düşüyor ama hayalet de hayatta kalmaya devam ediyordu. Bran yazın içinde başka bir varoluşa çıkıyor. Rickon Şekidök ile başlaşıyor. Ama Sansa'nın kurdu yok. Lady toprağın altında Robb Sansa'dan gelen mektuba öfkelenip nasıl böyle bir şey yazabileceğini sorduğunda bile Bran kurdu öldü diye cevaplar. Bu yüzden Sansa'nın Alena'ya kayması daha kolay. Onu geri çağıracak yaşayan bir kurt sesi yok. Onun Starklığını diri tutacak hayvansal bağ kopmuş durumda. Bu noktada Sansa'nın hikayesinde 3 aşamayı görebiliriz. İlk aşama Sansa yalan söyler ve Lady ölür. İkinci aşama Sansa yalan bir kimliğe girer ve Alayna doğar. Üçüncü aşama Sansa bu kimliğin içinde fazla uzun kalırsa Sansa Stark'ın kendisi tamamen ölebilir. Burada ölüm derken sadece fiziksel ölümü kastetmiyorum. Önce kimlik ölümü var. Önce insanın kendi adından uzaklaşması var ama bu hikaye Martin'in dünyasına geçtiği için kimlik ölümü çoğu zaman fiziksel ölümün de habercisi olabilir. Çünkü Sansa'nın hikayesinde yalanlar bedelsiz kalmıyor. Deli de yalan söyledi, Lady öldü. Ned'in planını Cersei'ye taşıdı, babasının düşüşüne katkı verdi. Tyrell evlisini Dontos'a söyledi, sırladı Winger'a gitti ve Sansa sonunda Lannister evliliğine sürüklendi. Şimdi de ailenin Stone yalanı içinde yaşıyor. Bu zincirin son halkası ne olacak? İşte asıl soru bu. Şimdi Sansa'nın ölüm ihtimalini güçlendiren başka bir sembolik hatta geçelim. Tatlı koku, kırmızı gül ve aşk. Sansa'nın hikayesinde tatlılık çok sık karşımıza çıkar. Sweet lady, sweet girl, sweet smell. Bunlar ilk bakışta masum, romantik ve güzel ifadeler gibi durur ama Martin'de tatlı koku çoğu zaman ölümle, çürüme ile, zehirle veya tehlikeyle yan yana gelir. Bunun en dikkat çekici örneklerinden bir turnuva sahnesidir. Loras Tyrell Sansa'ya kırmızı bir gül verir, o da tatlı kokusunu içine çeker. Benzer gül ve tatlı koku sahnesini Dany'nin ölümsüzler evi vizyonlarında da görmüştük ama buradaki kırmızı gül aşkın, tutkunun, romantik hayalin simgesidir. Tatlı koku ise zaten bildiğiniz gibi ölüm işareti. Bu Sansa'ya da çok uyuyor. Çünkü Sansa'nın en büyük zaafı sevilmek ve sevmek istemesi. Güzel görünmek, beğenilmek, bir şarkının lady'si olmak, bir şövalyenin kendisine gül vermesi, bir prensin onu seçmesi, masallardaki gibi bir aşk yaşamak. Ama Martin bu arzunun altını sürekli kanla dolduruyor. Joffrey aşk masalı gibi başlıyor, işkenceye dönüşüyor. Loras güzel şövalye gibi görünüyor ama Sansa için gerçek bir kurtuluş olmaktan çok uzak. Betty koruyucu gibi davranıyor ama saplantılı ve tehlikeli. Varisleri yeni bir evlilik hayali sunuluyor ama bunun da siyasi bir tuzak olma ihtimali yüksek. Sansa korkunç görünüyor ama Sansa'nın hayatındaki en gerçek koruma figürlerinden biri haline geliyor. Yani Sansa için aşk ve sevgi güvenilir duygular değil, ölümle işaretlenmiş duygular. Burada aşk yüzünden ölmek derken bunu sadece böyle basit romantik anlamda düşünmemek gerekiyor. Sansa'nın hikayesinde aşk çoğu zaman yanlış kişiye güvenmek, güzel görünen yalan inanmak, sevilme arzusuyla gerçeği bastırmak demek. Kırmızı gül ve tatlı koku bu yüzden çok değerli bir işaret. Sansa güzel olanı içine çekiyor ama güzelliğin içinde ölüm kokusu var. Şimdi bütün bu işaretleri toplayalım. Bence Sansa için birkaç ana ölüm senaryosu var ama bunların içinde en güçlü olanı Sandor ve dağ hattına bağlanan senaryo. Şimdi birinci senaryo Sansa Alayna olarak ölür. Bu en karanlık senaryo. Sansa Alayna kimliğini içinde tamamen kaybolur. Peter'in oyunun kendi oyunu sanır. Stark'lara zarar verecek hamleler yapar, yani ilk kitapta yarattığı yıkımları devam eder. Bunu tabii kötülükten değil bir strateji diye yapar ama sonuçta ailesine ihanet etmiş olur.
Bu durumda Arya'nın Sansa'ya söyleme anısı devreye girer. Çünkü Arya için Sansa yine yanlış kişiye güvenen, yine sırrı tehlikeye atan, yine ailesini riske atan kişi olur. Bu sırada Sansa kendi yanının içinde ölür. Lady Sansa'nın ilk yanında bedeli ödemişti. Bu kez Sansa kendi son yanının bedelini öder. Nasıl ölür? Bu önemli değil. Ama neticede kendi çapında kötü karakter dönüşerek ölmüş olur. İkinci senaryo, Sansa son anda Sansa olarak ölür. Bu daha trajik ama daha duygusal bir senaryo. Sansa uzun süre aleyhleşir. Pety'nin etkisinde kalır. Belki yanlış hamleler yapar ama sonunda Stark kimliğini hatırlar. Belki Arya'yı korur, belki Jon'u korur, belki Rickon'u ve belki Winterfell'i korur. Belki de sadece ilk kitapta yapamadığı şey yapar. Bu kez doğruyu söyler. Ama Martin dünyasında doğruyu geç söylemek insanı her zaman kurtarmıyor. Bazen doğru şey ancak ölürken yapılır. Bu senaryoda Sansa ölümü kefaret olur. Lady onun yüzüne ölmüştü. Sonunda Sansa başka birini korumak için ölür. Üçüncü senaryo. Sansa, Sandor ile birlikte dağa karşı çatışma dönür. Şimdi Sansa'nın muhtemel ölüm biçimine bağlanabilecek en ilginç işaretlerden birine geliyor zaten. Bran'ın koma rüyası. Bran düşüşten sonra rüyasında çok sayıda görüntü görür. Bunlardan biri de 3 gölgedir. Etraflarında gölgeler vardı. Gölgelerden biri kül kadar karanlıktı. Korkunç bir tazı yüzü vardı. Bir diğeri güneş gibi zırhlıydı, altın ve güzeldi. İkisinin de üzerine taştan yapılmış zırh giyen bir dev yükseliyordu ama miğferini açtığında içinde karanlıktan ve koyu siyah kandan başka bir şey yoktu. Burada 3 figür çok açık görünüyor zaten. Tazı yüzü gölge Sandor Clegane, altın ve güzel gölge Jaime Lannister, taştan zırhlı dev Gregor Clegane yani daha son haliyle Robert Strong ihtimalle buraya oturuyor tabii ki. Buraya ilk kitaptan geliyor. Yani daha hikayenin başında Martin bize ileride bu 3 figürün aynı sembolik sahada karşı karşıya gelebileceğini gösteriyor. Muhtemelen Stark'ların kral topraklarına saldıracağını öngördüğüm bir sahneden. Bunun için Tyrion ve ikizler hakkında yaptığım rüya yorumlama videosuna bakmanız gerekir. Peki Sansa bunun neresinde? Sansa'nın hikayesi Sandor ile çok güçlü biçimde bağlanıyor. Özellikle Sansa'nın videomu izlediyseniz biliyorsunuz. Sandor ona Joffrey'nin dünyasına en açık şekilde uyaran kişilerden biri. Şövalye inanma, şarkılara inanma, güzel yüzdelere inanma diyen kişi Sandor. Sansa onu hem korkutucu hem de garip şekilde koruyucu bir figür olarak hatırlıyor. Daha ise şövalye zırhı içindeki mutlak canavar. Sandor'un çocukluk travması. Clegane kardeşinin bitmemiş hesabı. Robert Strong olarak geri döndüğünden artık sadece Gregor değil, kimliksizleşmiş, ölümle doldurmuş bir zırh. Jaime ise altın ve güzel şövalye imgesinin bozulmuş hali. İlk kitapta Bran'ı kuleden atan adam. Ama daha sonra ilk çatışma yaşayan, şövalyelik ve onun meselesiyle yüzleşen bir karaktere dönüşüyor. Bu 3 gölge bir noktada daha karşı duracaksa, Sansa'nın arada kalması sembolik olarak çok güçlü olur. Çünkü Sansa'nın hikayesiyle bir noktası sahte şövalyelikle gerçek koruma arasındaki farkı öğrenmek üzere kuruldu. Sansa ilk kitapta güzel şövalyeler inanıyordu. Sandor ona şarkıların yalan olduğunu gösterdi. Daha şövalye unvanın içindeki canavarı temsil ediyordu. Jaime ise güzel zırhın içindeki çürümenin ve sonra gelen pişmanlığın örneği. Eğer finalde Jaime ve Sandor dağa karşı durursa ve Sansa bu çatışmanın ortasında kalırsa, Sandor yüksek ihtimal Sansa'yı korumak isteyecektir, hatta belki de Sansa onu dağdan korumak isteyebilir bile. Peki gerçekten de Sansa Sandor ile birlikte ölebilir mi? Bence bu ihtimal sembolik olarak güçlü. Çünkü Lady öldüğünden beri Sansa'nın yanında kendi kurdu yok. Sansa'nın koruyucu hayvanı yok. Ama Sandor'un lakabı tazı, yani kurt değil köpek. Sandor da sık sık kurt ve köpeklerin kuzen olduğunu ifade eder. Bu önemli bence. Sansa ilk kitapta Lady için o köpek değil ulu kurt diyordu. Fakat Lady öldükten sonra Sansa'nın hayatında onun yerine gerçek bir kurt değil, korkunç yüzlü bir köpek figürü dolduruyor. Sandor şövalye değil. Kendisi zaten şövalyelerden nefret ediyor ama Sansa'ya karşı bazı anlarda sahte şövalyelerden daha gerçek davranıyor. Bu yüzden Sandor Sansa'nın masal dünyasının yıkılmış ama dürüst kalmış karşılığı gibi duruyor. Sansa'nın zihninde Sandor korku, koruma, arzu, utanç ve masal kırılmasıyla bağlantılı bir figür. Özellikle olmayan öpücük meselesi bunu gösterir simgesi olarak ve muhtemelen romantik göndermeler de var. Eğer Sandor geri dönerse ve Dağ ile yüzleşirse Sansa'nın bu çatışmada arada kalması çok anlamlı olur çünkü bu Sansa'nın bütün masal yanılgılarının son sahnesi olabilir. Bir yanda canavar şövalye Dağ, bir yanda şövalye olmayan koruyucu Sandor, bir yanda altın şövalye Jaime. Ortada ise şarkılara inanarak başlayan ama şarkıların kanlı olduğunu öğrenen Sansa. Bu sahnede Sansa'nın
Sandor ile birlikte ölmesi aşk ve sevgi yüzünden ölüm işaretine uyar. Ama burada aşk basit bir romantizm gibi düşünmek lazım. Sansa'nın Sandor'a duyduğu şey çok karışık. Korku, merhamet, çekim, güven, suçluluk, hayal hepsi iç içe. Kırmızı gülün tatlı kokusu gibi. Güzel ama ölüm işareti. Ve Lady hem ismen hem de kitabın başında, yani daha şarkılar başlamadan ölerek Sansa'nın da ölümüne işaret etmiş olabilir bu şekilde. Toparlarsak arkadaşlar, Sansa ve Lady bağlantısı bize çok net bir şey söylüyor olabilir. Sansa'nın yolu kraliçelikten çok Lady'lik rolünün içine kaybolmalı. Lady'nin ölümü Sansa'nın ilk kimlik ölümü, Alya'nın son ikinci kimlik ölümü, Arya'nın Sansa'ya söyleme anısı sadece geçmişte kalmış bir kardeş kırgınlığı değil, ilerideki büyük bir hesaplaşmanın hızlanmanın işareti. Martin'in Sansa'nın yanlış hatırası hakkında söylediği ise bu psikolojik hattı daha da güçlendiriyor. Sansa olmayan bir öpücüğü hatırlayabiliyorsa, olmayan bir güveni de gerçek sanabilir. Olmayan bir aşkı gerçek sanabilir. Olmayan bir kimliği, Alya'nın Stone'u gerçek sanabilir. Kırmızı gül ve tatlı koku ise Sansa'nın aşk, sevgi veya sevilme arzusuna ölebileceğini düşündürüyor. Bran'ın gördüğü 3 gölgede Jaime, Sandor ve Dağ üzerinden bu ölümün sahnesi hazırlıyor olabilir. Benim şu anki sıralam şöyle. En güçlü ihtimal Sansa'nın Sandor ile birlikte Dağ'a karşı bir çatışmanın ortasında ölmesi. İkinci ihtimal Sansa'nın son anda sağ kimliğini hatırlayıp ailesini korurken ölmesi. Üçüncü ihtimal Alya'nın kimliği içinde tamamen kaybolup kendi yalanının kurbanı olması. Ama hangi senaryo gerçekleşirse bana kalırsa Lady'nin ölümü boşuna yazılmadı. Çünkü Martin ilk kitapta bize şunu gösterdi. Bir Stark kurdu öldüğünde sadece bir hayvan ölmez. Bir kimlik ölür. Bir gelecek gömülür. Ve bazen o mezardan yıllar sonra başka bir ölüm çıkar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sansa gerçekten ölecek mi? Ölecekse Alyana olarak mı? Sansa olarak mı? Yoksa Sandor ile birlikte mi ölecek? Yorumlarda mutlaka yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.